Merhaba arkadaşlar. Bugünkü çalışmamızda da sizinle bu renk geçişli olan hırka modelini çalışmak istedim. Kollarımız şöyle. Kollar biraz normalden uzun çünkü şöyle kıvıracağız kollarımızı. Yakamız kroize yaka. Önlerimiz üst üste biniyor. Ve kapşonlu ben kapşondan başladım. Dikmesine şöyle iliklerimiz var. İsteyen kapşonunu daha sonra hırkadan başlayıp kapşonunu daha sonra da örebilir ilmek çıkartarak. Evet, böyle bu hırkamız yaklaşık 2-3 yaş civarında oldu. İsteyen sayılara 2-3 ilmek ilave ederek büyütebilir veya küçültebilir. İlmek ilavelerinde hep şeyi söylüyorum ve çok soru geliyor. Eğer önlere mesela 4'er ilmek ilave ettiyseniz arkaya 8 ilmek ilave edeceksiniz. Şurası da kapşonumuz. Ben şöyle tüylü pompomlardan taktım ama isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Evet, yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yine kapşonlu bir hırka çalışması yapacağız. Daha önce arkası düz olan bir kapşonlu hırka yapmıştık. Bu sefer de sivri gelen bir kapşon yapacağız. Bunun için şöyle bu hırkayı bazen orlon iplerle yapılıyor, lif ipleriyle yapıyorlar. Fakat ben böyle bir ipi tercih ettim. İçinde %25 yün var ve ipimiz şöyle göstereyim. Tek kat. İnceliği şu şekilde. Ben şu üç rengi kullanacağım fakat siz istediğiniz gibi mesela erkek çocuklar için yeşilli mavili tonlarda da kullanabilirsiniz. Bu iplerimizi önce 4 kat öreceğimiz için bütün iplerimizi şöyle yumaklar haline getiriyoruz tek kattan. Bu dördünü karıştırıp öreceğiz. Çünkü sonradan tek tek bazı ipler çıkacak, diğer renk girecek. Böyle yapmanız sizin için daha kolay olacaktır. Hırkamızda başlayalım arkadaşlar. Hırkamıza kapşondan başlıyoruz. İsterseniz önce hırkayı örüp daha sonra kapşonu da örebilirsiniz. Şöyle göstereyim kapşonumuzu. 85 ilmek attım. Haraşo olarak 34 diş haraşo olana kadar ördüm. Yani şu eni 56 santim oluyor. Şu yukarı doğru da 25 santim oldu. Şimdi bunu ikiye böldüm. 42 42 arada da bir ilmeğimiz var. Bu kesme ilmeğimiz olacak. Yani elden ele değişir. O yüzden şöyle diyeyim, göstereyim ben size. 25 santim oldu. Eni de 56 santim. Şiş numaramda 6 ile örüyorum ben. Şimdi önce kesme işlemini yapacağız. Sivri olacağı için tek bir ilmek üzerinden kesme yapacağız. Daha sonra da yanlardan ilmek çıkarıp hırkamızı devam edeceğiz. Şimdi ben şöyle yukarı doğru 34 diş haraşamı ördüm. Şuradan 42 ilmek ayırdım. Şu aradaki tek ilmeğimiz. Şimdi 41 ilmeği öreceğim. 42. ilmeğimizi keseceğiz. Evet. Bakın şu aradaki tek ilmeğimiz. Şu da 42. ilmeğimiz.
Şu da diğer taraftan 42 ilmek. Önce şu ikisini örgü yönünde. Şuradan değil yani. Örgü yönünde ikisini bir alıyorum. Örmedim. Diğer üçüncü ilmeği örüyorum. Bu ikisinin içinden geçiriyorum. Ve geri takıyorum. Şimdi sağ şişimden bir ilmek daha aldım. Tekrar ikisini örgü yönünde geçiriyorum. Sol şişimdeki bir ilmeği örüyorum. Şu ikisinin içinden geçiriyorum. İlmeğimi taktım. Tekrar bir ilmek yandan alıyorum. Önce örmüyorum. İkisini beraber geçirdim. Diğer ilmeğimi ördüm. Şu ikisinin içinden geçirdim. Tekrar takıyorum. Sağ şişimden bir ilmek daha aldım. İki ilmeğimi taktım. Üçüncüyü örüyorum. Tabii ipimiz katlı olduğu için şunları bir düzelteyim. Önce örüyorum. Geçiriyorum. Tekrar şişime taktım. İkisini şişime alıyorum. Diğer üçüncü ilmeğimi örüyorum ve ikisinin içinden geçiriyorum. İpimiz 4 kat arkadaşlar, yani katlarına dikkat edelim. Şöyle 4 kattan örüyorum. Tekrar göstereyim. Önce kestiğim ilmeği aldım. Daha sonra sağ şişimdeki bir ilmeği aldım. İkisini örgü yönünde geçiriyorum. Üçüncü ilmeğimi örüyorum. Örüyorum ve diğer ikisinin içinden geçiriyorum. Bakın, kesmemiz bu şekilde. Bütün ilmeklerimiz bitene kadar, yani şişimizde tek ilmek kalana kadar bu işlemi yapacağız. Kestiğim ilmeği alıyorum. Önceki sağdaki şişten bir tane. Burada örme yok. Diğer ikisini tekrar şişime aldım. Soldaki ilmeğimi örüyorum. Ve ilmeklerin içinden geçiriyorum. Bu şekilde sonuna kadar, bütün ilmeklerimiz bitene kadar yapacağız. Evet, şimdi 3 ilmek kaldı. Son kesmemi de yapıyorum. Evet, kapşonumuz bitti. Bakın, ikisini birbirine birleştirmiş olduk. Arkasını da göstereyim. Şimdi şurası tam orta ilmeğimiz. Bu taraftan ve bu taraftan 30'ar ilmek alacağız. Tabi burada 34 diş olduğu için bir 4 taneyi atlayarak, ya çift olarak alacağız ve 30'a indireceğiz.
İlmek alırken de ben şu kenardaki dişlerden alacağım ama dediğim gibi bir 4 tane yok edeceğim arada. Mesela hemen bir tanesini şunun dibinden ikisini bir aldım. Şu kenardaki dişlerden ip katlı bir ip olduğu için şöyle dikkat ederek alıyorum. Şurada iki tanesini bir alıyorum. Bir ilmek daha yok ettim. Evet, bu şekilde şu kapşonumuzun kenarına kadar bütün ilmekleri 30 ilmek olana kadar alacağız. 30 ilmeğimi aldım. Şimdi geri geliyorum. Şuradan da 30 ilmek alacağım. Ama isterseniz şöyle de alabilirsiniz ilmeklerinizi. Yani oraya geldiğiniz zaman tabii ki şimdi örüp geleceğiz. Daha sonra şuradaki ilmekleri şu şişinize takarak da alabilirsiniz. Şimdi tekrar buraya geleceğiz. Bir 30 ilmek de buradan alacağız. Toplamda 61 ilmeğimiz olacak şişimizde. 61 ilmeği de böyle 2 sıra 3 sıra pardon 2 veya 3 diş haroşa olana kadar yani 6 sıra haroşa olarak öreceğiz. Daha sonra hırkamızın ayrımını yapalım. Şimdi yaka için 1 2 3 diş haroşamızı ördük. Şu kapşonumuz. Şimdi ayrım yerlerini yapacağız. 61 ilmeğimiz var. Önümüz 14, kolumuz 7, arkamızda 11 ilmek. İkişer ilmekte arada artırma yerlerimiz var. Yani şundan 4 tane ayrım yerimiz var. 14 ilmek örüp 2 ilmek ayrım yeri, 7'şer ilmek kol, 11 ilmek arka, 7 kol, 14 de arka olmak diğer ön olmak üzere 61 ilmek. Fakat önde yakamız çok kapşonlu olduğu için birleşmesin diye ön tarafı örerken bir ilmek öreceğiz, döneceğiz. Geleceğiz, bir ilmek öreceğiz, döneceğiz. Tekrar bir ilmek, bir ilmek. 4 kere bu işlemi yapacağız. 4 kere dönmemiz olacak. Şimdi önümüz için 14 ilmeğimizi örüyoruz. ...14 ilmek ördük. Önlerimiz, kolumuz ve arkamız haroşa olarak gidecek. Fakat şu iki ilmeğimiz düz ilmek olarak gidecek. Şimdi 14 ilmeği ördükten sonra bir tane artırma yapıyorum. 2 ilmek örüyorum. Tekrar artırma yapıyorum.
Kolumuz için 7 ilmek. 1 2 3 4 5 6 7. Artırıyorum. 2 tane örüyorum. Tekrar artırıyorum. Arkamız 11 ilmek. 1 10 ve 11. Tekrar artırıyorum. 2 ilmek örüyorum. Artırmamı yapıyorum. Kola geldik. 7 ilmek kolumuz var. 2 3 4 5 6 7. Artırmamı yapıyorum. 1 2 ördüm. Tekrar artırıyorum. 2 4 6 8 10 12 14 ilmek diğer önümüzde kaldı. Fakat şimdi burada hep dönmeler yapacağız. 1 2 tane ördüm. İpimi öne aldım. Yanındaki ilmeği örmeden şişimi aldım ve dönüyorum. Başa kadar gitmeyeceğiz. Şimdi tekrar ipim bu tarafta. İlmeğimi boşa aldım. İpimi çeviriyorum öreceğim yönde. Haroşamı örüyorum. 2. Şu artırdığımız ilmek. Onu da haroşa örüyorum. İpimi çeviriyorum. Aradaki 2 ilmeği ters. 2. İpimi tekrar çeviriyorum. 7 ilmekti. İkişer birer tane de kenarlarda artırdık. Kolumuz 9 ilmek oldu. 9 ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Şu artırdığımız ilmek. Aradaki 2 ilmeği yine ters. Diğer tarafa düzümüz çıkacak çünkü. İpimi çeviriyorum. Arkamızı 11'de 13 ilmek olarak örüyorum. Arkanın hem sağından hem solundan arttığı için birer ilmek ilave oluyor. 11'de 13 oldu. Şu artırma ilmeğimi de örüyorum. İpimi çeviriyorum. 2 tane ters. İpimi tekrar çeviriyorum. Koldaki 7, 2 de artırdığımızda 9 ilmeği örüyorum. Evet. İpimi geri alıyorum. 2 tane tersimi örüyorum. Şimdi buradaki 14 ilmeğin 2 tanesini örüyorum. İpimi çeviriyorum. Bir tane boş alıyorum. Geri dönüyorum. İpim tekrar önde. Bu ilmeği tekrar örmeden diğer şişe geçiriyorum. İpimi çeviriyorum ve haroşalarımı örüyorum. Şu ilmeğimiz haroşa olacaktı.
Şurada bir hata yapmışız arkadaşlar. Şu 2 ilmek düz olacak. 2 ilmeğe geldik. Tekrar artırmamı yapıyorum. 2 tane düzümü ördüm. Artırmamı yapıyorum. Kolumuz 9 ilmek olmuştu. 9 ilmek haroşayı örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9. Tekrar 2 ilmek düze geldik. Hep bu 2 ilmeğin yanından, sağından ve solundan artırmalar yapacağız. 2 tane düzümü ördüm. Tekrar artırıyorum. Arka ilmeklerimi örüyorum. İki düzüme geldim. Yine artırıyorum. 2 ilmeği örüp tekrar artırıyorum ve koldayız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Şu 2 ilmeğe geldiğimiz zaman tekrar artırmamı yapıyorum. 2 artırıyorum. Bu artırmaları ister şöyle ilmek atın, ister benim gibi direkt şöyle atın, fark etmez. Yani bir ilmek artıracaksınız. Şimdi 1 2 3. Şu döndüğümüz ilmek. Onu örüyorum. 1. Bir tane daha örüyorum. 2. Tekrar ipimi çeviriyorum. Bir tane boşa aldım. Geri dönüyorum. Bu ikinci dönmemiz. İpim o tarafta kalmıştı. Kendime doğru alıyorum. Boşa aldığım ilmeği yine boşa alıyorum. Çeviriyorum. Örmeye devam ediyorum. Evet, şu artırdığımız ilmekte haroşa, ipimi çeviriyorum. Arada 2 ilmeği ters. Artırdığımız ilmekler bedene dahil olacağı için onları haroşa olarak örüyorum. Daha önceden dediğim gibi ben haroşayı düzden ördüğüm için düz olarak örüyorum. Ama siz ters olarak örüyorsanız bu sırada bütün ilmekleri ters olarak gideceksiniz. Arada 2 tersim. Arkaya geldik. Arkamızda 11, 13, 15 olması lazım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve bu artırdığımızda 15. İpimi tekrar çeviriyorum. Arada 2 ilmeğimiz ters. Kolumuzu örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Artırdığımızda 11. Şimdi 2 tersimi örüyorum. Artırdığımız ilmek diğer öne geldik. 1 2 3. Tabi demin bir hata oldu burada. Şimdi şu döndüğümüz ilmek. Bunu örüyorum.
Bir tane daha örüyorum. İpimi kendime doğru aldım. Bir ilmek boşalıyorum. Dönüyorum. İpi tekrar kendime çevirdim. Sonra öreceğim yöne doğru çeviriyorum ve örüyorum. Şurada 2 ilmeğimiz var. O 2 ilmeğin sağından artırdım. 2 taneyi örüyorum ve solundan da artırıyorum. Ön tarafa geldik. Artırmamı yaptım. Bakın döndüğümüz ilmek şurada. O ilmeğe kadar örüyorum. Evet, döndüğümüz ilmek bu. Bunu da ördüm. Bir tane daha örüyorum. İpimi çeviriyorum. Kendime doğru alıyorum. Bir ilmek boşaldım. Dönüyorum. Bu üçüncü dönmemiz oldu. Bakın ipimiz öbür tarafta. Kendimize doğru aldık. Örmediğimiz ilmeği yine örmüyoruz. İpimi çevirdim ve devam ediyorum. 3 kere döndük. Şimdi bir kere daha dönme yapıp daha sonra komple başa kadar gideceğiz. Bakın şu dördüncü dönmemizdi. Yani bir burada döndük. 2, 3, 4 kere dönme yaptık. Bu son dönmemizde artık başa kadar gideceğiz. Artırmamı yaptım. 2 düzümü örüyorum. Artırıyorum. Şimdi bütün öndeki ilmeklerimizi öreceğiz. Şu son döndüğümüz dördüncü döndüğümüz ilmek. Bakın şöyle göstereyim. Şurada 3 diş haroşamız var. Burada 2 4 tane haroşamız çıktı. 1 2 3 4. Evet, 5. sıradayız.
Artırma yerlerimiz de böyle. Önümüz hafiften şu şekilde bir dönecek bittiği zaman. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane artırma yapmışız. Ben bir 17-18 tane artırma yapıp şu kol yerine bakacağım. Ona göre size tam sayıyı söylerim. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3 tane yakamızda vardı haroşamız. Şu dönme yerlerini saymıyorum. 1, 2, 3, 4. haroşadayım şu anda. Yani 7 tane haroşam çıktı. Sayımda 22 tane oldu. Ön taraf şurada bir 21. Şu da artırdığım ilmekli 22 tane. Şimdi ilik yerlerimizi açacağız. Üst üste bineceği için hırkamızın önleri 2 tane ilik yerimiz olacak. 1, 2, 3, 4 tane örüyorum. Artırıyorum. Şu 2 ilmeği birlikte aldım. Kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yani kestiğim ilmekle birlikte 2, 4, 6, 8 tane oldu. Artırıyorum. Bir ilk yeri daha açıyoruz. 2 ilmeği birlikte aldım, kestim. Ve devam ediyorum örgüme. 3, 4, 5, 6, 7. Şu da artırdığımız ilmek 8. İki tane tersimi örüyorum. Evet. Şöyle 1 ve 2 tane ilik yerimiz oluştu. Kolumda 15 tane artırma yaptım. Şimdi 3 tane de renk değiştirerek yapacağım. Yani 18'e tamamlayacağım. Şu ipin bir tanesini kesiyorum. Kestiğim ipin yerine diğer ipi alıyorum. Yine 4 kat oldu ipim. Böyle devam edeceğim. Şimdi 3 artırmayı da bir renk mor katarak şimdi bu şekilde yani 3 diş daha haroşamız çıkacak. 3 artırmamız da oluşmuş olacak. Artırma yerimiz 18 tane artırmayı elde etmiş olacağız. Yine artırmamı yapıyorum. 2 tane düzümü örüyorum. Yine artırmamı yapıyorum ve devam ediyorum. Evet, bu şekilde bir 3 tane dişimiz oluşana kadar yapalım.